Erkeklerde ve kadınlarda artistik jimnastikte ilan edilen sonuç puanı, uygulama ve zorluk puanları olarak iki farklı bileşenden oluşur. Uygulama puanı E puanı, zorluk puanı ise D puanı olarak ifade edilmektedir. Uygulama puanında her seri 10 tam puan ile başlar. Hakemler serileri uygulama, teknik ve estetik sunumuna bakarak değerlendirir. Uygulama hakemleri serilerde kolların bükülmesine, ayakların açılmasına, vücut pozisyonuna, açısal pozisyonlara, inişteki adımlara ve düşmeler gibi hatalara odaklanarak kesintiler yaparlar. Zorluk puanında ise her seri sıfırdan başlar. Zorluk puanı 3 farklı kriterle belirlenir. İlk olarak serilerindeki hareketlerin zorluğu değerlendirilir. Kadınlarda sporcular uyguladığı en zor 8 hareket için puan alırken, erkeklerde ise sporcular uyguladığı en zor 10 hareket için puan alır. İkinci olarak jimnastikçinin serisinin çeşitliliği açısından zorluk puanı değerlendirilir. Bir seri sırasında 4 farklı hareket grubundan performans sergilenmelidir. Örneğin yer aletinde öne hareketler, geri hareketler, akrobatik olmayan hareketler ve bitiriş hareketleri çeşitlilik anlamında zorluk puanının değişkenleridir. Kuplu beygirde ayak savurmalı ve makas hareketleri, dönüşlü ve dönüşsüz devirler, seyahat hareketleri yani kuplu beygirin bir ucundan diğer ucuna gidiş geliş hareketleri ve bitiriş hareketleri bu aletteki zorluk puanının değişkenleridir. Halkada salınım hareketleri, kuvvet hareketleri, salınımdan kuvvet hareketleri ve bitiriş hareketleri bu aletteki zorluk puanının değişkenleridir. Paralel barda dayanma hareketleri, koltuk altında başlayarak yapılan hareketler, asılış hareketleri ve bitiriş hareketleri bu aletteki zorluk puanlarının değişkenleridir. Barfix'te uzun asılışlı hareketler, uçuşlu yani barı bırakıp tutmalı hareketler, vücudun bara yaklaştığı hareketler ve bitiriş hareketleri bu aletteki zorluk puanının değişkenleridir. Atlama masasının zorluk puanı diğer aletlerden farklıdır. Sporcu yaptığı atlayışın değeri üzerinden puanlandırılır. Atlama masasında sporcu 5 farklı atlayış grubundan hareket seçer. Ancak bir yarışma sırasında bu atlayış gruplarından sadece 2 tanesini uygulayabilir. Bu atlayışlar kendi içerisinde farklı değerlendirme kriterleri üzerinden puanlanır. Üçüncü olarak bağlantı puanı yani bonus puanı üzerinden zorluk puanına katkı sağlanır. Bu puan kriteri sadece yer ve barfiks aletinde geçerlidir. Bu puan zor hareketlerin birbirine bağlanması sonucu elde edilir. Özetle bir jimnastikçinin performans notu zorluk notu ile performans uygulama notunun toplanması sonucunda ortaya çıkar.